Herkese merhabalar. Aysel'in yemeklerine hoş geldiniz. Bugün sizler için tam ölçülü, harika bir burma baklava tarifi hazırladı Aysel Sultanım. Yapmış olduğunuz tüm tarifleri unutturacak, tam ölçülü ve kıyır kıyır, şerbetini tam çeken bir tarif. Dilerseniz nasıl yapmışız? Buyurun başlayalım. Yoğurma kabımızın içerisine 1 çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, süt oda ısısında olmalı, 1 çay bardağı yoğurt, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı sirke ve 1 paket kabartma tozunu alıp sıvı malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Sıvı malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra oda ısısında 50 gram tereyağı ve 4,5 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Tartımız yok. 50 gram tereyağını nasıl ölçeceğiz dediğinizi duyar gibiyim. Hemen anacığıma soruverdim. 2 yemek kaşığı oluyormuş. Çay bardağı ölçüsü normalde 125 mililitre oluyor. Ama bizim bardaklarımız küçük. O yüzden 100 mililitre yazdık. Unu ekledikten sonra karıştırmaya devam edelim. Hamurumuz ne kadar yumuşak kıvamda olursa açması da o kadar güzel olacaktır. O yüzden un miktarını dikkatli bir şekilde ekleyelim. Yoğurma işlemine geçtik. El değmeden olmaz. Siz bu bayrama ne tatlısı yapacaksınız? Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu 2-3 dakika boyunca güzel bir kıvam alana kadar iyice yoğuralım. İçinde un topakları olmasın. Tezgahta şöyle bir özleştirelim. Anacığım sevgisini de kattı. Hamuru ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel bir hamur elde edersiniz. Hamuru rulo haline getirip ikiye bölelim. Daha sonra da bezelere ayıracağız. 42 eşit bezeye ayıralım. Ceviz büyüklüğünde olacak. Şöyle avucumuzun içinde yuvarlıyoruz. Beze yaptıktan sonra nişasta ile küçük tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Bu arada bezelerimizin üstünü örtelim ki kurumasın. Süslü anam benim. Merdanesini yesinler. Elleri de yumak yumak. Becerikli Aysel Sultanım. Ben de öte yanda şerbeti kaynatacaksın. Şerbetin soğuk olması gerekiyor. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak. Şerbetimiz için tencereye 4 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su ve 1 dilim limonu alıp şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Şerbetimizi kaynatalım. Orta ateşte 20 dakika. Kaynattıktan sonra soğumaya bırakalım. Ocağı kapatalım. Küçük tavada da tereyağı eritelim. 250 gram tereyağı soğuduktan sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Selamlar gönderiyoruz. Beğenen elleriniz para görsün inşallah. Aysel'cim tüm bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açıp temiz örtünün üzerine dizdi. Üzerini örttü ki bezeler kurumasın. Bezelerin iki tarafı da nişastalı olduğu için yapışmıyor. Kolay açılması için biraz bekleyelim. Hamuru dinlendirdikten sonra ustalık kısmına geçiyoruz. Açma işlemi yani. 3 bezeyi alıp üst üste koyup alt üst çevirerek büyütelim. Daha sonra oklava ile büyütebildiğimiz kadar büyük açalım. Hamuru açarken dikkat etmemiz gereken noktayı söylüyorum. Kenar kısımlarına baskı uygulamanız gerekiyor. Çoğu kişi biz bilmiyor muyuz diyebilir. Bakın arkadaşlar, benim gibi hamur açamayan kişiler vardır elbet. Fikir oluversin onlara da. Ortası zaten kolayca açılıyor. Kenarlarını açalım. Şefim açabildiği kadar açıyor. Arkasına karınca duası koysak okunacak. Maşallah. Şimdi lezzet kısmına geçiyoruz. Başrol ceviz. Hamurun üzerine ceviz serpiştirelim. Çok küçük taneli olsun ki hamuru yırtmasın. Rondodan geçirdiğimiz ceviz bu. Her tarafına eşit yayılsın. Ve daha sonra oklavayı hamurun üzerine koyup rulo şeklinde saralım.
Gözümden kaçmadı. Aysel Sultanım sardıktan sonra ucunu kapattı. Öyle kapadı üzerine. Büzdürdüm. Dikkatlice büzelim. Sabırlı anam benim. Ben olsam üşengeçliğimden hazır yufka alırdım gı. Büzdük hamuru. Oklavadan çıkardık. Daha sonra da borcam tepsisinin üzerine yerleştirelim. Borcamı yağlamadan direkt koyuyoruz. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlıyoruz. Verdiğimiz şerbet ölçüsü 9 adet burma tatlısı için. Beze sayısı fazla, onu başka tepsiye yaptık. 9 tanesi bu borcamda, 5 tane burma tatlısı başka tepside. 5 tanesi için ayrı şerbet kaynatacağız. O yarım ölçü olacak. Bizim verdiğimiz 9 tane burma için o şerbet ölçüleri. Ne kadar ince açarsak baklavamız o kadar güzel olur. Tatlımızı kesiyoruz ve üzerine yağ karışımını her tarafına eşit olacak şekilde dökelim. Dikkat etmemiz gereken noktayı söylüyorum. Tatlıların her tarafına yağ gelsin ki eşit şekilde her tarafı pembeleşsin. Burma baklavamız artık fırına girmeye hazır. Aman ya Rabbim, nasıl sabredeceğim bilmiyor. Önceden ısıtılmış 170 derecede fırında kızarana kadar pişirelim. Yaklaşık 1 saat 15 dakika. Benim anam çok pişirir. İçi çiğ kalmasın diye. El açması ya bunlar. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Ama iyice pişirin. Dışı pişse bile içi çiğ kalabilir. Tatlımız fırından çıktıktan sonra sıcaklığı çıkmadan soğuk şerbeti üzerine dökeceğiz. Soğuk şerbeti sıcak tatlıya yavaş yavaş dökelim. Şerbetini döktükten sonra mutlaka dinlendirin. Tatlıyı sabah yaparsanız akşama kadar bekletin. Tadını şerbetin içine alsın, güzelleşsin. Yiyenler tadına doyamasın gari. Şerbetini tam çektikten sonra servis yapabiliriz. Burma baklavamız hazır. Dışı çıtır çıtır, içi de şerbetini tam çekmiş vaziyette. Tadına bakan herkesin tarifini istediği muhteşem bir lezzet oldu. El açması baklava bir başka güzel oluyor. Şeker mi şeker bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Deneyecek olursanız yoruma yazın. Bugünlük de bir tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beğenen elleriniz para görüversin inşallah. Kanala abone olmayı unutmayın.